Ali, hocam, Hasan'ın yaydığı enerji bir cine aşık etmez. Daha iyi. Hasan'a da katalım bir cin. Hoca, öyle olmaz. Bir cin kendi isteğiyle değil de başkası gir derse ve girerse o bedende ömür boyu çıkmaz. Dualarla da çıkmaz. Çünkü Müslüman bir cin içine girer. Ama hocam, Hasan'a ne olacak ya? Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak. Kötü düşünme. Nihayet hastaneye vardım. Hemen içeri girerek danışmanın yanına koştum. Pardon, daha yeni 18 yaşında iki genç geldi. Nerede şu an? İki hasta da şu an 8. kattaki ameliyathaneye alındı efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoca ile asansöre giderken, hoca asansörde cine söyledim. Botanın içine girdi. Merak etme. Hasan da Allah'ın izniyle iyileşecek. İnşallah hocam, inşallah. Kapı açıldıktan sonra ameliyathanenin önünde yarım saatten fazla bekledikten sonra ameliyathaneden doktor çıktı. Doktorun yanına gittiğimizde kalbim sanki çıkacak kadar hızlı atarken doktor, merhaba, ben Profesör Doktor Emin Turan. Botan'ın akrabaları siz misiniz? Evet doktor bey, biziz. Botan yolda 3 kere kalbi durdu. Botan'ın yaşaması mucizenin de mucizesi. Ameliyathanede kalbi durdu. 1 dakika boyunca uğraştık, tam vefat etti derken kalbi hızlı bir şekilde normale döndü. Şu anda durumu iyi. Yoğun bakıma alacağız. Allah razı olsun hocam. Sevinçten zıplarken Botan'ı gördüm. Kardeşimden daha yakın bir dostumu bu halde görmek, beni öldürmekten daha da beter yaparken Botan'ı yoğun bakıma aldıktan 10-15 dakika sonra Hasan'ın girdiği ameliyathaneden doktor yanımıza doğru geldi. Merhaba, ben Profesör Doktor Samet. Deri Hasan'ın akrabası siz misiniz? Evet doktor bey, biziz. Hasan ameliyatta 2 kere kalbi durdu. Gelirken de 2 kere durdu. Ameliyat iyi geçti ama durum iyi diyemem. Yoğun bakıma alacağız. Bundan sonrasını Hasan kendi halledecek. Ameliyathanede Hasan'ı çıkardıklarında ve bana koşarak sarıldığını tüm içtenliğimle beklerken onu ölüden daha beter şekilde gördüğüm için gözlerim ağlamaktan etrafı zor görmeye başladı. Hasan'ın yanına hızlı adımlarla giderek elini tutup "Lan Hasan, bu halin ne lan? Kalk hadi kalk. Ta şuradan koşarak güle güle çıkalım. Hadi be oğlum, hadi be." Hasan'ı yoğun bakıma aldıktan sonra etrafa bakarak abim nerede? Hocam abim nerede? Sakin ol Barış, ambulanstayken annen nerede? Barış ise anne Hasan'la Botan çok kötü durumda. Elimde sanki ölüyorlar demiş. Annem Botan'la Hasan'ı çok severdi, sen de biliyorsun. Sonra seni sormuş. Barış da ikimiz iyiyiz demiş ama annen yalan söylediğinizi sandığı için yanına çağırmış. Mera bana bunları söylerken ben de Mera'ya söyledim. Annesinin yanına gitsin, biz Hasan'la Botan'ın yanında kalırız diyerek Mera'yı gönderdim. Zor ikna ettim ama gönderdim. Ben de tamam dedim. Botan. Gözümü açtığımda kendi evimde yattığımda sanıyordum. Odamın kapısı kapalıyken bir gölge suliyetinde biri kapıyı açıp içeri girdi. Ben ayağa kalkarak kitaplarda gördüğüm güçlü duaları okumaya başladığımda benim ağzımı tutup "Ben Mera'nın kabilesinden, güçlü cinlerden Ekmed'im. Mera beni senin içine girmemi istedi. Neden içime girecekmişsin? Sen şu an rüyadasın. Gerçekte hastanede, ameliyathanedesin. Sana neden güvenecekmişim?" Birden sanki kendimi bir cinden daha güçlü hissederken bir yandan da içime giren Ekmet denen cinle sesleniyordum. "Çıksana içimden." Beynime sesleniyorken çok tuhaf hissettim. Ekmet, "Merak etme, ben yalan söylemiyorum. Bana güvenebilirsin. Başka çarem var mı sence?" Ekmet şu an içimdeyken içimdeki enerji ve güç beni sanki cinlerden daha güçlü gibi hissettiriyordu. Ama içimdeki cin bana Urda'ya yetmezmiş gibi, o da aşık olursa diye korkarken bir yandan da acaba Ekmet'in dedikleri doğru mu diye düşünüyordum. Artık vazgeçip Ekmet'le konuşmaya başladım. "Ekmet, senin ismin neden erkek? Yoksa erkek misin?" dedim. Cinleri ilk görüşte görüp de cinsiyetini karıştıracak kadar cahil değildim. Ama gerçekten de bazıları hiç anlaşılmıyordu. "Evet, ben Habayis'im ama artık senin sayende bir mir oldum," dedi. "Bir dakika, benim bildiğim dilde anlatır mısın?" "Kız cinlere Habayis, erkek cinlere Hops ve insanlarla birlikte olanlara da mir denir," dedi. "Bir dakika, ne? Benim sayemde sen zorla içime girdin. Ayrıca sen mir de olmadın. Bedenimden eğer gerçekten de şu an hastanedeysem iyileştikten sonra bedenimden çıkacaksın. Sen de biliyorsun ki dediğin imkansız. Bu bedeni Allah bana verdi. Sana değil, şimdi hemen bedenimi terk et. Boşa uğraşıyorsun. Sen görürsün." Dolabımdaki tahta kalemi alıp yere Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın, Efendimizin rühünü çizip üstüne bir sandalye koydum. Ve kendi kendime cinleri çıkaran sureler ve dualar okudum. Her cinlerde de işe yarardı ama tabi bu sureleri ve duaları kendi okuyan cinler hariç. Neredeyse 1 saat boyunca denememe rağmen hiçbir işe yaramamıştı. Artık dayanamayıp "Çık lan" deyip bağırdım.
Hiçbir işe yaramadığını gördüğüne göre artık durdurabilirsin. Artık pes edip yatağa oturdum. Tamam, artık yeter ya. Ben neden hastaneye kaldırıldım? Orada beline kızgın bir demir batırmış. Belinde kırık var ve demir organlarını sıyırmış. Kalbinde de küçük bir kesik var. Yapma ya, bayağı kötü olmuşum. Ne zaman iyileşirim peki? Normalden daha hızlı bir şekilde iyileşirsin. İyi o zaman. Senden kurtulmak için saniye sayacağım da. Abimi arayıp abi neredesin dedim. Abim geliyorum. Botan'la Hasan nasıl? İyiler. Sen de gel hadi geliyorum. Tamam o zaman acele et. Allah'a emanet. Sen de deyip telefonu kapattım. Hocam merak etme. İkisi de sağlam bir şekilde ayağa kalkacaklar. Rahat ol. Ben ise yerimde durmadan bir sağa bir sola gidip geliyordum. 10 dakika sonra abim geçmiş olsun. Benim gibi aynı şekil gelip gidiyordu. Bir döngü resmen. 6 saat yaptıktan sonra hoca, kaç saattir bir şeyler yemediniz. Sağlığınız için iyi değil. Hadi hava da karardı. Siz evinize gidin. Hem anne ve babanıza da görürsünüz. Ben buradayım. Merak etmeyin. Yarın gelirsiniz. Olmaz hocam. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Tamam o zaman. 3 tane tost alıp geleyim. Yanında ne istersiniz? Tamam hocam. Ben alırım sen dur deyip hastane kafeteryasına gittim. Hemen adamın başına belaya sokuyorsunuz. Hem de ona tost al diyoruz. Demek bizim gibi insanlara yakışmazdı. 3 tane tost alıp yanlarına döndüm. Tostu yerken hiç kimse normal bir şekilde yemiyordu. Normal bir insan şimdi biz de yeseydi 10 tane tost bitirmiştik. Biz daha yarısını bitirememiştik. Kafamı kaldırıp canımdan daha çok yakın olan 2 kardeşimi böyle bir şekilde görmek beni ölmekten daha beter ederken, hocam bizim bildiğimiz şifalı şeyler yok mu yapsak? Böyle hiçbir şey yapmadan duruyoruz. Maalesef hiçbir şey yok. Şimdi Botan'la herhalde dağda ya bitki topluyorduk ya da orayı nasıl yok edeceğiz diye konuşuyorduk. Botan'ın o enerjisini görebiliyorum. Botan'da hüddam enerjisi var. Hüddamlık elden ele geçen bir meslektir. Hem Botan ömür boyu içindeki cinle nefretle yaşayacağına, benle Mera gibi birbirimiz için canını feda edecek duruma gelirler. Sizin gibi insanlara Allah razı olsun. Allah rızası için yardım edip kurtarır. Olmaz hocam. Asla Botan'dan hüddam olamaz. İzin vermiyoruz. Hocam biz cinlerden uzaklaşalım derken sen daha da yakınlaştırıyorsun. Tamam istemiyor olabilirsin. Emin ol bana Botan hüddam olursa bu işi daha kolay olur. Ve Botan'ın okuduğu cin öldüren duayı daha rahat okur. Bu iş gerçekten çok zor. Diğer hüddam hocamı çağırmam lazım. Hocam madem vardı neden çağırmadınız? Böyle acı yaşıyoruz. Kardeşlerimin haline bak. Biliyorum ama hüddam hocalarım evde oturmuyor. Onlar da cinlerle savaşıyor şu an. Bir an nefsimi kaybettiğimi fark ettim. Hocam özür dilerim. Biraz yükseldim. Kardeşlerimi bu halde görünce kendimi tutamıyorum. Sorun değil. Seni de anlıyorum. Allah razı olsun hocam. Artık sonunda tostumu bitirmiştim. Beynimde yine binlerce düşünceyle düşünüyordum. Acaba neden onlar? Neden ben değil de kardeşlerim? Hala anlamıyorum. Ayağa kalkıp Hasan'ın yanına gidip camdan ona bakıyordum. Kardeşimi bu şekilde görmek beni deli ediyordu. Elimden hiçbir şey de gelmiyordu. Yine etrafımdan dönerken etraf aydınlık olmuştu. Sabah olmuştu. Ama benim kardeşlerim hala uyanmamış. Acaba ne zaman uyanacaklar? Ben ne zaman kardeşimin kucağına yemeğini koyup afiyet olsun diyeceğim. O da gerek yok aslında. Ben kalkabiliyorum diyecekti. Beynimde yine o sahne. Botan yatağında uzanırken benle Hasan kucağına yemeğini koyup afiyet olsun diyişimiz aklımdan çıkmıyordu. Gözlerimden yaşlar çıkarken gülümsedim. Artık dayanamıyorum. Kardeşlerimin yanında oturup onların ellerinden tutmak istiyordum. Abim yanıma gelip Ali hadi gel. Doktorların yanına gidelim. Kardeşlerimizin yanında olmamız lazım. Tamam abi gel gidelim. Ben de dayanamıyorum artık. Abi ben Hasan'ın yanına gideyim. Sen de Botan'ın. Tamam o zaman deyip danışmanın yanına gittik. Danışmana Doktor Samet Derin'in ve Emin Bey'in odası nerede acaba deyip sorduk. Efendim Samet Bey'in odası 10. katta. Emin Bey'inki de 11. katta. Teşekkür ederiz dedik. Rica ederim dedi. Ben 10. kata, abim de 11. kata gittikten sonra Samet Bey'in odasını aradım. En sonunda odayı bulup kapıyı çalıp içeri girdim. Müsait misiniz Samet Bey? Gel gel. Hocam artık kardeşimi görebilir miyim? Pencereden bakmak yetmezmiş şimdi. Hayır efendim. Ben kardeşimin yanında durmak istiyorum. Uzaktan bakmak değil. Tamam ama sadece siz girebilirsiniz. En fazla yarım saat kalın. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ama lütfen fazla temasta bulunmayalım. Odadan çıkıp asansöre doğru gittim. Asansörde abim vardı. Ne oldu? Ben izin aldım sen? Ben de. Tamam 8. katta geldikten sonra ben Hasan'ın, abim de Botan'ın yanına gitti. İçeri girecekken yanıma bir hemşire geldi. Beyefendi böyle giremezsiniz. Nasıl girerim? Bunları giymeniz gerekir. Tamam verin. Hemşirenin elindeki kıyafetleri alıp üzerime giydim.
ve içeri besmele çekerek girdim. Hasan'a baktığımda içimden sanki ruh çıkmış gibi hissederken kalbimde sanki bir delik varmış gibi hissediyordum. Barış. Üzerimi giydikten sonra içeri girdim. Botan, halin ne? Aç gözlerini, bir konuş. Vallahi istediğini yapacağım. Vallahi. Lan Botan. Hadi lan, aynı filmlerdeki gibi gözlerini açtın lan. Nasılsın, iyi misin? Bir yerin ağrıyor mu? Tamam. Yavaş yavaş sor. Sana iyiyim bak. Çok güzel de konuşuyorum. Beni bırak. Hasan'la Ali'ye, hocaya bir şey oldu mu? Onlar nasıl? Herkes iyi, merak etme lan. Filmlerdeki gibi konuşmuyorsun demek, yalanmış. O zaman diğerleri nerede? Hoca dışarıda. Ali de Hasan'ın yanında. Hasan mı? Ona bir şey mi oldu? Yok öyle değil. Hasan kafeye gitti. Ali de onun yanına gitti. Beyefendi, hastayı fazla yormayalım. Bu kadar yeter. Hasta biraz dinlenmesi lazım. Tamam hemen iyileş ha. Tamam. Botan. Barış ve hemşire odadan çıkarken galiba yalan söylemiyorum. Sen hala gitmedin mi? Boşa uğraşıyorsun. Çıksana içimden. Hemşire bakar mısınız? Buyurun beyefendi. Pardon, hocamı çağırır mısın? Maalesef beyefendi. Dinlenmeniz lazım. Peki sağ olun. Yine de izle şimdi. Ekmet, bilgim doğru mu göreceğiz bakalım. Mera. Bir anda önüme geldi ve ani girişiyle efendim deyişi bir oldu. Ekmet kim? İçine cin sokmaktan başka çare yoktu. Burada büyü yapmıştı. Yoksa şimdi burada olmazdı. Yapma ya, harbi mi? Bu sefer bu beni öldürecek. Merak etme. Ekmet kabilenin en güçlü cinlerden biridir. Ne fark eder? İçimden çıkarın şunu. Çıkamaz. Nedenmiş? Sen de biliyorsun. Çıkaramayız. Hayda. Ekmet, rica etsem çıkar mısın? Boşa uğraşıyorsun. Lan çıksana içimden. Ali. Hasan'ın yanında yarım saat kaldıktan sonra odadan çıktım. Abim de çıkmıştı. Ne oldu abi, erken çıkmışsın? Botan uyandı. Hani? Uyandı mı? Botan'a baktığımda kendi kendine konuşuyordu. Cama vurarak Botan diye sesleniyorum. Botan bana bakarak gelsene. Tamam diyerek direkt içeri girdim. Botan'a sarılarak özlettin lan kendini. Belli, daha yeni kasten yaramı tutup sıkmandan anladım. Özür dilerim, nasılsın? Gördüğün gibi. Sen biliyor musun bu cin olayını? Evet. Neden izin verdin? Mecburduk. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Hemen çıkmalısınız. Tamam, çıkıyorum. Kendine iyi bak. Hızlı iyileş. Tamam, sonra konuşuruz. Gülerek odadan çıktım. Hocam, mutlu gözüküyorsunuz. Evet. Botan. Ali odadan çıktıktan sonra Ekmet'e seslenmekten başka çarem yoktu. Ona muhtaç olmak da istemiyordum. Ekmet, Hasan'a bir şey mi oldu? Yanına gelmedi hiç. Hasan senin durumundan çok daha kötü. Hemen yan odada yoğun bakımda. Nasıl yani? Nasıl daha kötü? Ayağa kalkmama yardım et. Ekmet, Botan'a yardım eder. Teşekkürler. Aslında bir saat daha uyusan normal insan gibi sağlıklı olursun. Gerek yok, ben Hasan'a bakmazsam duramam. Sağ elimle kapıyı açıp odadan çıktım. Hoca, Ali ve Barış koltukta oturuyorlardı. Barış, Botan ne yapıyorsun? Hemen yerine git ve bir daha kalkma. Hasan'ı görmem lazım. Yoksa duramam hemşire. Beyefendi, hemen yerinize geçer misiniz? Ayağa kalkmanız sağlığınız için iyi değil. Herkes neden bana emir yağdırıyor? Hasan'ı görmeden yerimde duramam. Beyefendi, yerinizde zor duruyorsunuz. Daha ameliyattan çıkalı bir gün olmadı. Lütfen yerinize geçer misiniz? Pardon. 5 dakika arkadaşıma bakayım, geri yerime geçeceğim. 5 dakika. Hem kim diyor ayakta zor duruyorum? Sizden daha iyiyim. Peki ama önce Emin Bey'e sormam lazım. Sonra bakarsınız. Tamam peki. Ali, ya oğlum niye yerinde durmuyorsun? Bana gerçeği söyleseniz daha akıllı dururum. Of demesi gereken benim yalnız. Hasan'ın durumu nasıl, bana onu söyle. Biraz kötü ama zamanla iyileşiyor, merak etme. Efendim, Emin Bey 5 dakikadan fazla olmasın dedi. Kıyafetleri giyip Hasan Bey'i görebilirsiniz. Teşekkürler. Kıyafetleri giydim. İçimdeki korku neredeyse beni bayıltacak duruma getirirken görmesen daha iyi senin için. Sen beni sinirlendirmeye mi çalışıyorsun, anlamadım Ekmet. İçeri girdim ve Hasan'ı o halde görmek beni üzmekten beter ediyordu. Ekmet, Hasan ne zaman uyanır biliyor musun? 1 saate kalmaz uyanır, merak etme. Hasan'ı Uğur'da mı bu hale getirdi? Evet, onu parçalara ayıracağım. Hasan'a baktığımda bütün anılarım gözümde canlanıyordu. Sürüne sürüne odaya girmesi, korkudan tir tir titremesi ve onun yüzündeki gülüşleri yüzümde istemsiz bir gülümseme yarattı. Öfkem nefsime hakim olmuştu. Uğur'dayı parçalara ayıracaktım. Odadan çıkıp üstümü değiştirdim ve hocanın yanına gidip "Hocam, beni hüddam yapar mısınız? Yani bende o enerji var mı? Uğur'dayı parçalamak istiyorum." "Efendim, Hasan Bey uyandı." "Ne?" Koşarak odasına daldık. "Yavaş gelsenize." "Efendim, ne yapıyorsunuz? Odadan çıkar mısınız? 5 dakika bekler misiniz lütfen?" 5 dakika kalsınlar. Peki ama 5 dakika olsun. Tamam. Nasılsın Hasan, iyi misin? İyiyim iyi. Ne oldu bana? Boş versen, sana ne oldu? Sen dinlenmene bak.
Biz de sana öyle diyoruz ama dinlenmiyorsun. Bana yalan söylemeseydiniz o zaman Ali. Tamam bari burada susun. Tamam sen rahatına bak. Biz şimdi çıkıyoruz. Bak dinlenmeye. Bak tamam mı? Tamam. Artık odana geçip dinlenmeniz lazım. Doktorun geliyor. Tamam geçiyorum. Hocam hüddam olabilir miyim? Sonra konuşuruz. Doktorun geliyor. Haydi. Tamam. Odaya gidip yatağa uzandım. Ama içimde nedense Ekmet'e bir güven oluştu. Madem Ekmet ömür boyu içimden çıkmıyor, bari onunla huzurlu geçineyim. Merhaba Botan, nasılsın? Süperim vallahi. Çok iyi. Arkadaşına bakmaya gitmişsin. Asistanım herkesten daha sağlıklı gözüküyor dedi. Bu mucize gibi. Nasıl böyle bir sağlık sorunun, böyle bir yaran varken bizden daha iyi olabiliyorsun? Gerçekten de mucize gibi. Teşekkür ederim ama Allah ol derse her şey olur doktor bey. Ben ne zaman taburcu olacağım? Şimdi taburcu olabilirsiniz. Hala inanamıyorum doğrusu. Gülümseyerek verdiği kağıtları imzaladım. Ve odadan çıktım. Ali, kıyafetlerimi getirir misin? Nasıl, taburcu mu oluyorsun? Evet, al kıyafetlerimi. Allah razı olsun. Gülümseyerek yerine oturdum. Üstümü giydim. Hemen hocayla konuşmam lazımdı. Odadan çıktım ve hocanın yanına oturdum. Hocam, bir daha sormama gerek yok herhalde. Evet, yok. Hüddam olabilirsin. İlmin en geç hüddamı sen olacaksın. Barış konuya atılarak, olmaz Botan, delirdin mi? Bu iş ne kadar tehlikeli olduğunu bilmene rağmen hüddam olma hevesi nereden geldi? Bu işi bitirmem için başka çaremiz mi var? Barış, bu hale daha kaç sefer geleceğiz, haberin var mı? Tamam. Bak, biraz zor olacak biliyorum ama hüddamlık hayatını yok edebilir. Başaracağız, merak etme. Biraz zor olacak ama kazanacağız. Onları yakacağız. Bir anlık hevesle, hırsla hayatını mahvediyorsun. Barış, başka çarem yok. Ben bana fazla zarar gelsin istemiyorum ama hüddam olmayacağım. Ama bir şartla, hurdayı öldüren duayı okuyacak kadar gücüm olana kadar. Bu duayı senle hoca tek okuyacak diye bir şey yok. Bizlerle okuyacağız. Bu sefer gerçekten yakacağız. Hayır, anlamıyorsun. O duayı okumak çok zor. Ali ile sen zaten öyle bir duayı okuyamazsınız. Siz daha düzgün Arapça okuyamıyorsunuz. Botan, doğru söylüyorsun. Siz okuyamazsınız. Bu çok zor. Yalnız hüddam enerjisi olanlar ve hüddam ilmi olanlar okuyabilir. Tamam, peki hüddam olamaz ama ben çok dikkatli olmam gerek, haberin olsun. Biliyorum hocam da. Hocam, hadi şu hüddam olmaya başlayalım. Tamam Botan, hüddam 9 kademeli bir ilim. Her kademede de 9 kademe var. Bunları Allah'ın izniyle geçeceksin. Öncelikle gidip kitapları almam lazım. Barış ve sen, Ali burada kalın. Hasan'a bakın. Biz Botan'la eve gidiyoruz. Ali, Barış, iyi bakın Hasan'a. Kendinize de dikkatli olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Merak etme. Mera yanlarında onları korur. Biliyorum hocam. Yaklaşık 1 saatlik yolun sonunda eve vardık. Ekmet, evin etrafına gez. Cin var mı bir bak. Ekmet ile iyi anlaşmaya başlamışsın. Evet. Anahtar sizde mi hocam? Evet, bende. İçeri girdik şimdi. Ne yapacağız hocam? Öncelikle evi bir koruma altına alalım. Peki hocam. Daha gidip bir şeyler toplamamız lazım. Peki hocam. Hadi gidelim. Peki hocam. Bu kadar bitki topladık. Hadi eve koruma altına alalım. Tamam. Hadi eve dönelim. Hocam. Kaç güne hüddam olabilirim? Sana bağlı Botan. Ne kadar iyisin o kadar hızlı olur. Sizce 1 haftaya olur mu bu iş? Hayır, olamaz. Bu ilmi 7 senede bitirenler var. En az zamanında bitiren 6 yıl. Ama hocam, o güne kadar nasıl olacak hüddamlığım? Sana bütün hüddamlığı öğreteceğim. Hurdayı öldürecek kadar ilmin olsun yeter. Doğru söylüyorsun da hocam. İşte hurdayı öldürecek kadar ilmi ne kadar zamanda sahip olur? 1-2 haftaya sahip olursun. Tamam. Allah'ın izniyle bu ilmi öğreneceğim. Hurdayı ellerimle parçalara ayırmak istiyorum. Acı içinde kıvranmasını istiyorum. Biliyorum ama ona daha var. Sabret. Sabrın sonu hayırdır. Biliyorum hocam. Kapıyı açar mısın? Elim dolu. Gel. Çantayı odaya götürüp geliyorum. Tamam, üst kata çıkıp çantayı ritüel odasına bıraktım. Etrafta kimse yoktu. Tamam. Baktığın için teşekkürler. Ekmet, ama Hasan iyi mi? Bakar mısın? Bakıyorum. Teşekkürler. Botan, bu kitabı al. Oku. Ben de evi koruma altına alıyorum. Hocam, büyüyü nasıl yaptığını öğrensem olur mu? Sonra okurum. Olur, gel. Çantadan topladığımız bitkiyi çıkar. Oradaki tabağa da yanındakilere diğer otu al. İçine tuz kat. Karıştır. Sonra üstüne çok az sirke suyu kat. Çamur haline gelecek. Tamam hocam. Cinler neden sirkelerden nefret eder? Çok korkarlar. Çünkü sirkelerde onların sevmediği şeyler var. Onların canını yakan karışımlar var. Anladım. Oldu hocam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi kitapta yazan duayı 7 kere okuyacaksın. Ve bununla evi çembere alacaksın. Tamam. Kitapta yazanı 7 kere okuduktan sonra hocayla beraber evi çembere aldık. Şimdi kitabını oku. Tamam hocam. Hasan'ın durumu iyi. Yalnız seni görmediğinden dolayı seni merak ediyor. Ali ve Barış gerçeği söylemediler mi? Hayır. Onlara söylesinler. Ali.
Ali Hasan'ı yoğun bakımdan çıkarıyorlar. Doktor bey ne oluyor? Hasan Bey'in durumu iyi olduğundan dolayı onu hasta odasına götürüyoruz. Şşş, korkma bir şey yok. Yoğun bakımda kalmamı mı istiyorsun yoksa Ali? Esprinin çok komik ama bak nasıl güldük diyerek cevap verdim. Ama başıma bir sanki sesleniyorum. Beynim sanki karıncalanıyor gibi oldum. Bana gerçeği söyle diyordu. Ama bu ses kimindi? Bana niye böyle diyordu? Botan nerede? Botan nerede? Şşş Ali. Efendim bir anda aldım, özür dilerim. Ne düşünüyordun? Hiç öyle. Botan nerede? Niye görmüyorum onu? Bilmiyorum, gelir şimdi. Daha yeni dedim. Yemek almaya gitti dedim. Ne olur yalan söyleme bana. Beynime seslenen durmadan yalan söyleme. Doğruları söyle diyordu. Artık susmasını istiyordum. Bunun çaresini gerçekleri söylemekti. Tamam, gerçekleri söyleyeceğim. Odaya bir geçelim. Tamam, odaya geldik, söyle. Doktor bey, Hasan ne zaman taburcu olur? Birkaç tane daha test yapacağız. Ondan sonra taburcu olabilir. Tamam, teşekkürler. Hadi söyle artık, tamam. Hasan. Botan dedi ki. Botan. Ali gerçekleri söyledi. Teşekkürler Hikmet. Hasan. Ya manyak mı Botan? Neden böyle bir karar veriyor? Kendi başına ne kadar hızlı unuttu olayları. Bu işin oyun olmadığını hepimizden daha iyi bildiğini sanıyordum. Evet, Ali ile ben yapmamasını o kadar çok dedik ki ama dinlemedi. Oturmam lazım Ali. Yardım eder misin? Tabii. Aklıma bir şey takıldı. Nedir söyle. Botan'ın durumu benden daha kötüydü. Nasıl oluyor da benden daha hızlı iyileşiyor? Evet, bunu ben de çok kendime sordum ama bulamadım. Ali sen biliyor musun? Evet biliyorum. Ali cevap verirken yüz şeklini değiştirdi. Evet, bu şekli biliyorum. Kötü bir cevap verecekti. Nedir söyle Ali. Derin bir nefes aldı. Kendini rahatlatmaya çalışıyordu. Senle Botan ambulanstayken abim de senin yanındaydı. Benle hoca arabayla beraber geliyorduk. Hocaya ikinizin de durumu çok kötü. Ya bir şey olursa dedim. Hoca bana bir çözümü var dedi. Ben de nedir dedim. Hoca Botan'ın durumu çok kötü. Hasan'ınki ondan daha iyi ama Botan'ın vefat etmesi an meselesi dedi. Ben ne yapacağız hoca? Botan'ın içine Mera'nın kabilesinden birinin içine sokacağız. Ve Botan'ı yaşatacak. Önce reddettim ama Botan'ın öleceğini düşündüm. Ne yapayım? Ben de tamam. Ama Hasan ne olacak dedim. Hasan onun içine bir cin koyamayız. Bir cin kendi isteğiyle değil de başkası gir derse ve girerse o bedende ömür boyu çıkamaz. Dualar da çıkarmaz dedi. Çünkü Müslüman bir cin içine girer. Yani o duaları kendileri okuyor. Her zaman bir de Botan'a kalacağınız için muhakkak ki Botan'a aşık olacak. Bu yüzden asla çıkartamayız. Botan'ın yaydığı enerji kesin cine aşık eder. Hasan'a katarsak da cin Hasan'a da aşık olabilir. Hasan bir cinle asla yaşayamaz ama Botan önce zorlanmadan sonradan yaşayabilir dedi. Ben de hocam Hasan'a da katalım, hem cini çıkartabiliriz belki dedim. Hoca bir aşık cin aşık olduğu kişinin bedenini terk etmek zorunda kalırsa aşık olduğu kişinin ruhunu da öbür tarafa götürür dedi. Ben de tamam dedim. Zaten hastaneye varmıştık. Ali'nin anlattıkları başımı ağrıttı. Gözüm dönmeye başladı ama bir şey vardı. Ali hiç şöyle dedin mi? Bir erkek cin bir erkeğe aşık olur mu dedin mi? Evet. Ali nasıl düşünmedin? Neden demedin? O zaman erkek cin içine katalım. Ali hem şaşırmış hem de pişman bir şekilde dona kalmıştı. Hasan acaba Botan bu cinden cesaret alıp bu işe başlamış olabilir mi? Evet Barış olabilir. Hemen Botan'ın yanına gitmeliyiz. Hemen doktoru çağır. Tamam sakin ol Ali. Doktoru çağır. İyi misin Ali? Abi Hasan bunu hoca biliyordu bilerek yaptı. Ama neden? Evet biliyoruz. Biz de hocaya soracağız. Doktoru çağır Ali. Tamam çağırıyorum abi. Telefonun yanında mı? Evet yanımda. Tamam Botan'ı ara. Yanına geliyoruz de. Tamam arıyorum. Botan'ın böyle bir şeye başlayacağını aklım almıyor. Ama hoca neden böyle bir şey yaptı? Amacı neydi? O biliyordu. Bilerek Botan'ın içine cini koydu ama neden? Merhaba Hasan Bey. Taburcu olmanız için son testlerin sonucuna bakmam lazım. Testlerin sonucunu 10 dakika kadar çıkar çıkmaz size haber vereceğim. İyi de doktor bey. Benim acil işlerim var. Benim gitmem lazım. Hasan Bey 10 dakika sonra size haber veririm. Biraz sabredin. Ayrıca bu haldeyken hareket etmeniz biraz sizi zorlar. Maalesef. Peki doktor. Teşekkür ederim. Tamam Hasan. Botan'ı arıyorum hemen ara. Botan. Efendim. Söyle Hikmet. Barış sizi arıyor. İzin verir misiniz aramasına müdahale edeyim. Amacı bu işten vazgeçmek için konuşacak. Hayır karışma bırak. Arasın. Bakalım ne diyecek. Peki efendim. Alo efendim Barış. Botan Hasan'a veriyorum. Seninle konuşacak. Tamam ver. Alo, selamun aleyküm Botan. Aleyküm selam Hasan. Nasılsın, iyi misin inşallah? Ben iyiyim de hemen seninle yüz yüze konuşmamız lazım. Eve geliyorum. Biraz hastanede kal. İyice toparlan sonra konuşuruz. Hayır, acil. Tamam Hasan, konuşalım. Evde görüşürüz. Görüşürüz Hasan. İçime daralma gelmişti. Her seferinde bu konuda konuşmak beni rahatsız ediyordu. Hasan'ı beni anlar sanıyordum ama anlaşılan anlamamış.
Ekmet, önce benimle hangi konuda konuşacakları öğren. Sonra da kabilenden 5 tane cin gönder. Çember altına alsınlar, sıkıntı çıkmadan eve gelsinler. Peki efendim. Ekmet'le ne konuşsam onun kız olduğuna şaşırıyorum. Aklımda bir şüphe oluşmuştu. Yine kendi kendime sorular üretip başımı ağrıtıyordum sebepsizce. Çembere aldık efendim. Tamam, Allah razı olsun Ekmet. Ekmet, sen habais misin, Hobbs mu? Bana doğru söyle. Yoksa Allah şahittir, yalan söylediğine pişman olursun. Efendim. Ekmet kolay bir soru sordu. Bir an fazla yükselmiştim. Nedensiz özür dilerim. Ekmet, önemli değil efendim. Botan gelsene, yardımına ihtiyacım var. Geliyorum hocam. Hastaneden sonunda çıkmıştım. Derin bir nefes aldım. Özlemiştim bu rüzgarı. Görünmezdi ama bedenli bir şeydi. Ruhumla çarpıyor ve yok oluyorum. Rüzgarı evde bedenime vurup sarıldığım anlar aklıma geliyordu. Bu zindanı dünya kendini bana sevdirmişti. Ama bazen nefret ediyordum. Hasan taksi tutsak götürmez mi bizi köye? Bilmiyorum ama önce çarşıya gidip eşya alacağım. Sonra hızla Botan'la konuşmaya gideceğim. Çarşıdan ne alacaksın? Görürsün Ali, şuradaki taksiye binerim. Tamam hadi. Abi çarşıya gider misin? Şoför başını sallayarak tamam demişti. Yine sorularla tek başıma kalmıştım. Hocanın niyeti acaba Botan'a zorla hüktam mı yapmak? 10 dakika geçmişti ve çarşıya varmıştık neredeyse. Hızla Botan'la konuşmam lazım deyip tekrarlıyordum. Ali sen şu kolonyacıya git. Benle Barış'ta defne yaprağı almaya gideceğiz. Yalnız 2 tane al, fazla olsun. Tamam. Hasan neden bunları alıyor? Bence sen biliyorsun sonra. Bilmiyorsan sen kitap okurken uyuyorsun. Barış yüzünü asarak cevap vermişti. Eşyaları aldıktan sonra bir taksiye binip yola çıktık. 40 veya 45 dakika yol aldıktan sonra eve varmıştık. Hemen arabadan inip eve doğru yürümeye başladık. Botan, efendim geliyorlar. Neyle? Taksiyle mi? Evet. O zaman şoförü çembere al, zarar vermesinler. Peki. Hasan, sonunda eve varmıştık. Hemen yanına koyuldum. Gül suyu ve defne yaprağını alıp arabadan çıktım. Ardımdan Ali ve Barış da geliyordu. Üzerimde bulunan sinir o kadar şoktu ki ama eve yaklaştığımda sinirim de geride kalıyordu. Büyü ve cin enerjisini bütün vücudumda hissederken bir enerji beni hem korkutup hem sakinleştiriyordu. Kapıyı çaldım. Kapıyı Mera açmıştı. Hızlıca merdivenlerden çıkıp oturma odasına gittim. Odada yoktu. Karşı odaya gidecek üzereyken ritüel odasından çıkıp selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi. Ben de selamını alarak hemen söze başlamıştım bile. Botan, sen çıldırmışsın. Sen herkesten bu işin daha kötü bir şey olduğunu biliyor sanıyordum. Hangi akılla karar verdin? O içine giren cinden mi dedim. Bir dakika. Siz biliyordunuz benim içime girdiğini. Kim söyledi? Kim izin verdi? Sözümü yarıda kesip bana sakince cevap verirken ona bir türlü yükselemiyordum. Ama sorduğu soruya bakılırsa anlaşılan Ali'nin yaptığı büyük hatayı biliyordum. Sen biliyor musun hocanın Ali ile arabada ne konuştuğunu? Ne zaman hangi arabada? Ambulansla hastaneye kaldırıldım. Hoca ile Ali de arabayla bizle geliyordu. Ne olduysa orada oldu zaten. Ali ile Barış nerede, tek mi geldin? Hayır, tek gelmedim. Onlar da peşimden geliyordu, bilmiyorum. Ekmet neredeler? Demek almışsınız. Bunu gerçekten sevindim. Allah razı olsun, hoca ile birlikteymiş. Tamam, bir şey soracağım. Cinleyen erkek mi? Hayır, habais. Yani erkek değil. Evet. Burada çok sessiz bir şey planlıyor ama ne? Benden sonra hiçbir şey yaptı mı? Hayır, çok sessizdi. Gerçekten de bir şey planlıyor ama ne? Ekmet Urda'yı bulabilir misin? Gülümseyerek Botan'a baktım. Botan neden hüküm olmak istedin? Bu güzel bir şey gibi. Botan. Herkes bu soru soruyordu ama Hasan'dan beklemiyordum. Beni herkes gibi yanıltmıştı. Sakin ve bıkmış bir ifadeyle sorduğu soruyu cevapladım. Sen de biliyorsun Hasan, aşıkçı musallatın en kötü musallat olduğunu. Evet biliyorum ama sen her şeyi üstüne yükleme. Biz de varız burada. Ama bana musallat oldu ve benim yüzümden buradayız. Hayır, senin yüzünden değil, benim yüzümden. Ben yaptım daveti, sen mi yaptın? Benim yüzümden buradayız. Artık cevap vermek istemiyordum. Merdivenden ses gelince arkamı dönüp merdivene baktım. Ali ve Barış geliyordu. Selam vererek yanımıza yaklaştılar. Ali yine tuhaf davranmaya başlamıştı. Ne zaman kötü bir şey yapsa ellerini beline koyar, sol ayağını sağ ayağının arkasına koyardı. Anlaşılan o arabada da onlar yüzünden bana bakamıyordu. Ali o halde görmek beni uçuruyordu. Konuyu konuşmak istemiyordum. Ama Ali üzülmesin diye açmayacaktım. Barış bana bakarak hoca seni çağırıyor dedi. Ben de tamam diyerek malzeme odasına gittim. Üçü de arkamdan geliyordu. Odaya girdim. Hoca, Botan cin sandalye tuzağı yapacağız, yardım etsene dedi. Ben de kafamı sallayarak elimdeki sandalyeyi aldım. Barış da hocanın elindeki ipi alıp peşimden geldi. Odaya girip Barış'a hiç cin tuzağı yapan insanlar gördün mü? Ama nasıl yapılır biliyorsun değil mi? Evet. Tamam, istersen bu sefer sen hocaya yardım et. Olur ama yapabilir miyim bilmiyorum.
Ben de ilk yaptığımda senin gibiydim, merak etme. Hoca da gelmişti. Kapının arkasından tuzu alarak sandalyenin yanına geçti. Hoca, hadi Barış, ipleri bağla. Barış biraz şaşırarak tamam dedi. İçimde yine o korku başlamıştı. Aklıma kötü sondan başka bir şey gelmiyordu. Ama her zaman artık bu işte olacaktı. Kendimi alıştırmak zorundaydım. Önceden hayal kurduğum ilim şimdi bana koşsa da kaçmayı bırakıp onunla yüzleşmek zorundaydım. Ama hızlıca ilmi öğrenmem lazım. Hayatım bana zorla ittiği yolu önce bitirmem lazım. Bu sefer Urda'yı tuzağa çekmek zorundayız. Hocam, bu sefer hepimiz sure okuyalım, daha iyi olur. Haklısın Botan. Bu sefer Allah'ın izniyle başaracağız. Hocam ben bilmiyorum sure. Botan sen biliyor musun? Hocam tam değil ama biraz biliyorum sureyi. Tamam o zaman Botan. Sen aşağı in. Cin tuzaklarından bahseden kitabı alın. Hepiniz ezberleyin. Allah'ın izzet hakkıyla bu sefer halledeceğiz. Tamam hocam. İnşallah halledeceğiz. Tebessüm ederek odadan çıktım. Ali ve Hasan fısıldaşırken gördüm. Beni görünce sustular. Tam duymamıştı ne dediklerini. Arkamı dönüp Barış'a baktım. O da bizi izliyordu. Artık kimsenin bozamadığı arkadaşlarımızın arasına yalan ve güvensizlik girmişti. Nedense herkesin bana yalan söylediğini hissediyordum. Hikmet de dahil. Ne konuşuyorsunuz gizlice? Gülümseyerek cevap verip aralarından geçip aşağıya indim. Kitabı alıp yukarıya çıktım. Ali kitabı görünce gözlerini ayıramamıştı. Çünkü kitap derindendi. Barış ve Hasan seslendi. Hadi gelin, süre ezberleyeceğiz dedim. Tamam diyerek yanıma geldiler. Oturma odasına geçip kapının karşı tarafına oturup kitabı açtım. Üçü de yanıma oturdu. Hasan ne ezberleyeceğiz? Urda'yı tuzağa çekmemiz için okunan sureyi ezberleyeceğiz. Kafasını sallayarak kitaba baktı. Bakın ben sesli okuyayım, siz de ezberleyin. Bu sefer de hepimiz beraber ezberleyiz. Üçü de tamam dedi. Ben de tanece okumaya başladım. 1 saatten fazla çalışmıştım. Ezber bitmişti. Dilim susuz kalmıştı. Evet ezber bitti sonra. Siz yemek yediniz mi? Evet dedi. Tamam o zaman ben su içip geleceğim. Siz de isterseniz abdest alın. İkindiye az kaldı. Tamam diyerek ayağa kalktılar. Ben de kitabı yerine bıraktım. Mutfağa geçip su içtim. Efendim geldiler ama büyü sayesinde bir şeyler yapamıyorlar. Tamam bırak Hikmet. Zaten bu akşam onlar görecekler. Ama yine de etrafı kontrol et. Peki efendim.